Türkiye'de sağcıyı, solcuyu, zengini ve yoksulu aynı sahnede kahkahalarla birleştirebilen tek bir isim vardı: Kemal Sunal. O, sadece bir komedyen değil, adaletsizliğe karşı saflığıyla direnen halkın sessiz çığlığıydı. Kamera karşısında sakar ve neşeli, gerçek hayatta ise 51 yaşında üniversite bitiren disiplinli bir aydındı. Peki, Küçük Pazar'ın sessiz çocuğu nasıl oldu da bir milletin ortak hafızası haline geldi? İşte çocukluğundan trajik vedasına kadar her detayında hayat dersi saklı olan o devasa hayat hikayesi. Rahatlarsın tabii. Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul'un o dönemki kalbi sayılan Küçükpazar semtinde dünyaya gözlerini açtı. Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş, geleneklerine bağlı, mütevazı bir ailenin ilk çocuğuydu. Babası Mustafa Bey bir markette çalışarak evin yükünü sırtlanıyor, annesi Saime Hanım ise Kemal'in o meşhur yumuşak karakterini şekillendiriyordu. Çocukluğu mahalledeki bakkalın, esnafın ve işçilerin arasında tam bir Anadolu mozaiği içinde geçti. İlginçtir ki bugün milyonları kahkahaya boğan bu adam, çocukluğunda ve gençliğinde inanılmaz derecede utangaç, mesafeli ve az konuşan biriydi. Kendi deyimiyle o yıllarda konuşmak yerine izlemeyi seçmişti. Vefa Lisesi yıllarında eğitimi pek de yolunda gitmiyordu. Liseyi tam 11 yılda bitirebildi. Ancak bu bir tembellik değil, hayatı sindirme biçimiydi. Okul masraflarını karşılamak ve aile bütçesine katkıda bulunmak için ayakkabı boyacılığı yaptı, elektrikçi yanında çıraklık etti ve işportacılıkla uğraştı. Bu dönemde sokağın dilini, fakirliğin onurunu ve halkın gerçek dertlerini bizzat yaşayarak öğrendi. İleride canlandıracağı Kapıcı Seyit ya da Çöpçü Abdi karakterlerinin o sarsılmaz sahiciliği işte bu tozlu sokak tezgahlarında ve çıraklık dükkanlarında mayalandı. Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açtım. Kemal Sunal'ın sanat hayatına girişi, lisedeki felsefe öğretmeni Belkıs Balkır'ın ondaki ışığı fark etmesiyle oldu. Balkır, bu mahcup genci elinden tutup efsanevi Müşfik Kenter'e götürdü. Kemal Sunal için asıl okul, tiyatro sahneleriydi. Kenterler Tiyatrosu, Ulvi Uras Tiyatrosu ve Ayfer Feray Tiyatrosu'nda pişmeye başladı. Ancak asıl patlamayı dönemin entelektüel ve mizah merkezi olan Devekuşu kabare sahnelerinde yaptı. O dönemde sahnede sergilediği performans benzersizdi. Kemal Sunal, sahnede uzun süre hiçbir şey yapmadan, sadece durarak ya da birine bakarak tüm salonu kahkahaya boğabiliyordu. Bu sessiz komedi gücü, Türk sinemasının dehası Ertem Eğilmez'in dikkatini çekti. Eğilmez onu beyaz perdeye taşımaya karar verdi ve 1972 yılında Tatlı Dillim filmiyle Kemal Sunal sinemaya merhaba dedi. Havuç gibi gelsek olmaz mı hocam? Sus lan! İlk filminde basketbolcu bir genci canlandırıyordu ve sahneleri oldukça kısıtlıydı. Ancak seyirci, o koca ağızlı, dev gülüşlü genci görür görmez adeta ona aşık oldu. Sinema salonları Kemal Sunal her göründüğünde alkışlarla inliyordu. Ardından gelen Canım Kardeşim ve Oh Olsun gibi filmlerle tecrübe kazanan Kemal, 1974 yılında hayatının en büyük huzur limanı olan Gül Sunal ile evlenerek kariyerindeki o disiplinli ve vakur duruşun temelini attı. Aynı yıl vizyona giren Salako ve Mavi Boncuk, onun artık bir başrol oyuncusu değil, bir halk kahramanı olacağının ilk müjdecisiydi. Hamido'ymuş eski arkadaşlık filan dinlemem, bozuşuruz tamam mı? Ha, madem öyle vereyim olur. Benden korktun değil mi? Kariyerinin en büyük dönüm noktası, Rıfat İlgaz'ın ölümsüz eseri olan Hababam Sınıfı serisiyle geldi. Canlandırdığı İnek Şaban karakteri sadece bir okul öğrencisi değil, saflığın, temiz kalpliliğin ve her türlü kurnazlığa karşı duran o bozulmamış insan imgesinin sembolü oldu. Beni de ağlatacaksın! Ağlıyor ya! Çekilmedi mi bayram? Çekilmedi ha! Kemal Sunal artık sadece bir oyuncu değil, her evden bir fert gibiydi. Ancak o sadece güldürmekle yetinmedi. 1970'lerin sonuna doğru Arzu Film Ekolü ile birlikte toplumsal eleştiri dozu yüksek şaheserlere imza attı. Oh be, çok şükür söyledi. Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve Zübük gibi filmlerle Türkiye'nin sınıfsal yapısını, köyden kente göçün getirdiği sancıları ve siyasi yozlaşmayı mizahın gücüyle yerle bir etti. Ben yapmışım ağam, beni kovacak mısın? Ağam döveceğine kov beni, of!
Özellikle 1977 yılında Kapıcılar Kralı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alması sinema tarihinde bir devrimdi. Çünkü ilk kez bir komedi oyuncusu bu kadar prestijli bir ödülü kucaklıyordu. O artık halkın kahramanı, adaleti kendi saflığıyla sağlayan gülen adam olmuştu. Ay cilveden bile anlamıyorsun. 1980'li yıllar, Kemal Sunal sinemasının hız ve tempo kazandığı yıllardı. Özellikle yönetmen Natuk Baytan ile kurduğu ortaklık, onu bir aksiyon yıldızına dönüştürdü. Kemal Sunal, bu dönemde sadece sözlü mizahla değil, adeta bir çizgi film kahramanı gibi fiziksel sınırlarını zorlayan sahnelerle izleyiciyi büyüledi. Yedi Bela Hüsnü, filminde imkansız gibi görünen dövüş koreografileriyle kötüleri perişan ederken, Korkusuz Korkak filmimde bombacı mülayim elinde patlamaya hazır canlı bir bombayla İstanbul sokaklarında koşturarak izleyicinin nefesini kesti. Tokatçı ve Üç Kağıtçı gibi yapımlarda damdan dama atlıyor, kiralık katillere kafa tutuyor ve en tehlikeli mafya babalarını kendi meşhur şansıyla dize getiriyordu. Yazı tura atıyorum arkadaşlar. Yazı gelirse Kerim, tura gelirse Ayı Abbas öldürsün beni. Bu filmlerdeki aksiyon, halkın zorbalara karşı güçsüzün galip gelmesi, arzusunun sinematik bir yansımasıydı. Aynı zamanda Zübük ile siyasi yozlaşmayı, Bekçiler Kralı ile kamu düzenindeki çarpıklıkları, Davaro ile kan davası meselesini büyük bir cesaretle hicvetti. 82 filmlik bu dev külliyatın her bir parçası aslında halkın adalet arayışının birer karesiydi. Nasıl dökersin çöpü Çöp sokağa? arabası gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Keyfine sıçarım seni. Gir lan içeri. Kemal Sunal'ın özel hayatı, filmlerindeki sakar karakterlerin tam aksine inanılmaz derecede düzenli, ciddi ve entelektüeldi. 1974 yılında hayatını birleştirdiği eşi Gül Sunal ile huzurlu bir yuva kurdu ve çocukları Ali ile Ezo'yu sanatla iç içe büyüttü. Kariyerinin olgunluk döneminde Kemal Sunal, özel hayatındaki o disiplinli ve entelektüel kimliğini akademik bir zaferle taçlandırdı. Yarım kalan eğitim ukdesini dindirmek için 50 yaşından sonra üniversite sınavlarına girdi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden dereceyle mezun oldu. Bununla da yetinmeyerek yüksek lisans yaptı ve bizzat kendi başarısını bilimsel olarak inceleyen TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü başlıklı tezini yazdı. Bu, sanatına ve halkına duyduğu devasa saygının en büyük nişanesiydi. Ama benimki biraz zor bir yol. 4 senelik maratonu 27 senede bitirdim. 1999 yapımı propaganda filminde gümrük muhafaza memuru Mehdi rolüyle son büyük performansını sergiledikten sonra takvimler 3 Temmuz 2000 sabahını gösterdiğinde Türkiye yasa boğuldu. Hayatı boyunca büyük bir uçak korkusu olan bu dev sanatçı, yeni filmi Balalayka için bineceği uçakta geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yumdu. O gün Türkiye'de hayat dururken Kemal Sunal'ın mirası daha da devleşti. Ardında bıraktığı 82 film, sayısız ödül ve asla solmayacak bir tebessümle Türk sinemasının ölümsüz gülen adamı oldu. O, dürüstlüğün bir zayıflık değil, en büyük güç olduğunu kanıtlayan bu toprakların ebedi vicdanı ve hiç sönmeyecek neşesidir.